Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bursu çanta yapacağız. Her zamankinin aksine bu sefer tepeden aşağıya doğru örerek gidiyoruz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki bakın şöyle derili burs çalıştım bu sefer. Örneği şahane. Bakın bu şekilde yine her zamanki gibi dikdörtgen tabanımızı hazırladık. Bunu sonradan birleştirdik. Görüyorsunuz örnek tersten olunca bambaşka durdu diyebilirim. Şimdi hemen detaylarına geçeceğim ama öncelikle astarını da göstermek istiyorum size. Bakın şöyle yine Dakketenden çok güzel bir astar çalıştık. Tam kalıp iş cebi mevcut. Bakın görüyorsunuz. Tamamen hiç böyle büzülme yok, fazlalık yok. Tam tamına bir astar ve gerçekten o kadar büyük bir iç hacmine sahip ki yani içine ne ararsanız, ne isterseniz koyabilirsiniz. Suyunuzdan işte makyaj malzemelerinize, telefonunuza, cüzdanınıza, büyük boy cüzdanlar, büyük boy gözlük kaplarını bile çok rahat alabilecek büyüklükte. Ben şunu hemen söyleyeyim. Videoda yok, bunu sonradan ekledim. Hani söylüyorum nasıl yapılacağını ama hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde görüyorsunuz halkalarımız var. Bunu direkt buradaki delikten geçirdim. Bakın ikinci delikten geçirdim. Arkasında da bu şekilde vidaları var. Vidasıyla sıkıştırdım. Aynı tam tersi istikamete bu tarafına da taktım. Böylelikle çapraz bir şekilde yapmış oluyoruz. Bu zincir metrelik halde satılan zincirlerden de bunu yine şu parçayı ayrı almıştım. Bu parçayı ayrı almıştım. Birleştirdim ve kendim sap haline getirdim bu şekilde. Böylelikle istediğiniz boyda ayarlayabiliyorsunuz. Ben 110 santim kestim zinciri. Tabii şu aparatları falan da saydığımız zaman toplamda 120 santime denk gelmiş oluyor toplam askı boyumuz. Bu çantamızda bu sefer farklı bir rafya çalıştım. Hemen göstermek istiyorum size de. Bakın şu şekilde bu rafyadan kullandım bu sefer. Bu görmüş olduğunuz İp birazcık kalın bir ip. Bizim de örneğimiz çakma trabzanlı ve bol dolgulu olduğu için açıkçası birazcık fazla bir ip gitti. Ancak normal yumuşak yerli rafyalarla, kağıt iplerle yaptığınızda bu kadar ip gitmeyecektir. O konuda rahat olun. Tabii ben buna göre söylüyorum. Beyaz ve pembeden yaklaşık böyle bir 60-70 gram civarı gitti. Şu görmüş olduğunuz hasır da demeyelim de böyle Vizon'un çok açık tonu gibi böyle Craft'ın çok açık tonu gibi değişik bir rengi var. Çok güzel bir rengi var. Bu rengi çok seviyorum ben. Bu ipten de yaklaşık olarak 2,5 tane gitti. Yani toplamda nereden baksanız bu çantaya işte 375 gram falan ip gitti ama bu iple olduğu için normalde sizde ortalama yani 250 gram civarı bir ip yeterli olacaktır. Eğer ince rafyalarla ya da normal iplerle çalışacaksınız 250-300 diyebiliriz. Dediğim gibi ama ithal rafyalarla bu tarz kalın rafyalarla çalışacaksanız o zaman 350-400 gram arası ip gidiyor diyebilirim bu çantamızda. Ben 4 milimetrelik tığ kullandım bu çantada. Hemen en boy ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle örgü kısmından başlıyorum ve bakın toplamda şöyle baktığınız zaman 18 santimlik bir boyumuz var. Hemen taban ölçülerini de vereyim. ...24 santimlik enimiz, 13 santim pardon 24 santim boyumuz, 13 santimlik de enimiz var. Taban için dikdörtgen tabanın yapım videosunu mutlaka açıklamalar bölümüne koyuyorum. Onu söyleyeyim. Şu şekilde açık halindeyken ölçülebilir. Ben şu açık halini ne yazık ki ölçmemiştim. Ama aynı şöyle çevre ölçüsünü alaraktan
ikiye bölerekten de ölçüyü elde edebiliriz. Çünkü bazen kontrol etmek istiyorsunuz. Benimki çok mu geniş oluyor acaba diye. Bakın şöyle baktığımızda evet 79 santim, ikiye bölersek de evet yaklaşık, yani 80 desek 40 olur, 39,5 falan. Şöyle enini açık haliyle ölçtüğünüzde 39,5 santime falan denk gelmiş oluyor. Gerçekten çok güzel, çok keyif aldım bu çantayı örerken. Hemen bir gecede ördüm koydum diyebilirim. Çok zevkli ve çok şık bir örneği var. Duruşu kalıp gibi, son derece muntazam da bir duruşu var. Umarım beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmeye karar verirsiniz. O zaman sizi hiç bekletmiyorum. Son hatırlatmamı yapıyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Aynı şekilde Aryalara Tasarım Instagram hesabımdan da beni takip edebilir. Özellikle resimli sorularınızı bana oradan iletebilirsiniz diyorum. Ve laf uzatmadan hemen başlayalım. Evet, başlayalım şimdi. Elimizde bir tane derili bir bursumuz var. Bunu değerlendirmek istedim bu çantada bu sefer. Şimdi santim olarak 22 santimlik bir burs. Sonrasında da rafya iplerim var. Bakın şöyle renkleri bu tonlarda. Bilmiyorum, bunu belki koyarım belki koymam. Hani bunda çok kararlı değil, kararsızım ama şu renkleri kullanmayı düşünüyorum. Şimdi çantamızın ana rengi bu olacak. İplerim buruşuk görüyorsunuz. Çünkü daha önce bir model denemiştim. Sonrasında söktüm. Şimdi tekrardan kullanacağım. Hani bu da size, eğer rafyanız güzel bir rafyaysa bu şekilde kullanabilirsiniz tekrardan. Şimdi ana rengim bu. Bununla başlayacağım. Direkt bu çantada yukarıdan aşağıya doğru gideceğiz ve sonrasında tabanını en son yapacağız. 4 milimetrelik tığ kullanıyorum bu çantamız için. Şimdi ilk görmüş olduğunuz delikten giriyorum. Hatta bu esnada ilk olarak 3,5 milimlik bir tığ alayım elime. Deliklerimize girip çıkmamız daha rahat olsun. İpimi şöyle alttan çekiyorum yukarıya doğru. Biraz inelim artık. Şöyle bir ilmek oluşturuyorum buraya. Hemen yanına giriyorum. Yanındaki yere şu şekilde bir ilmek daha oluşturuyorum. Bakın bu ilkinin tepesi yok. Biraz sonra dönüp dolaşıp geldiğimizde bunun tepesini o zaman yapacağız. Evet. Bir. İpimi alttan yürüttüm. Bakın şu şekilde arasından 2. Bir. 2. Bu şekilde görüyorsunuz, her birine 2 tane sık iğne yapmam yeterli oluyor. Evet. Şimdi bu şekilde hepsini sıra sonuna kadar getiriyorum. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Şimdi buraya geçmek için zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve buraya geçiyorum. Bakın bu şekilde bu tarafı yapmaya devam edeceğiz. Aynen sıra sonuna geleceğiz. Yine 4 zincir çekeceğiz. Buraya nasıl bağlayacağız ve sonrasında nasıl devam edeceğiz? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik sıranın başına. 1,
2, 3 ve 4 tane yapıyoruz. Buraya geldiğimizde bakın şu ilk yapmış olduğumuz sık iğne, buraya ilmek kaydırdığımızda zaten bu ilmek bunun üstüne gelmiş oluyor. Yani bunun ilmek sayısı, bakın şuradakinin ilmeği bu olmuş oluyor. Şimdi burada şöyle yukarıya çıkmaya başlayacağım artık. 1 2 tane zincir çekiyorum. Geldim. Hemen bakın burası zaten yapılmış oldu artık. Yanındakinden başlıyorum. Çakma trabzanlarımı yapmaya. Artık 3 numaradan çıkıp 4 numaraya geçiyorum. İpimi bir kere doluyorum. Bakın giriyorum yandaki boşluğa. Çıkartıyorum. Çakma trabzan. İpimi doladım. Girdim. Çakma trabzan. Benim ipim kalın. Şimdi o yüzden bu ilmek sayısı benim için yeterli oluyor. Ama atıyorum ince bir iple yapıyorsunuzdur. O zaman ikili değil, belli aralarda hani hep üçlü yaparsanız da fazla gelebilir ama hani mesela ikili ikili üçlü gibi bu tarz şekillerde buradaki ilmek sayınızı arttırabilirsiniz. Hemen burslu çanta ile ilgili en önemli püf noktasını vermek istiyorum. Hemen ben de şimdi yapacağım ilerlemeden. Ne yapmam gerekiyordu? Biliyorsunuz bu vidalarımız bizim çok çabuk çıkıyorlar. Hatta ben örerken bile birkaç kere düştüler. Bakın görüyorsunuz şunlar. Bunları nasıl sağlamlaştırıyoruz? Biliyorsunuz normal vidalarımız da var aslında, böyle karşılıklı somunlu. Ama ben aslında bunları daha çok seviyorum. Çünkü bu daha kibar, herhangi bir çıkıntı oluşturmuyor. Şu şekilde koyuyorsunuz sert bir zemin üzerine. Tam şu noktadan, bakın tam şu noktadan çekiçle vuruyorsunuz. Çekiçle bunu dövdüğünüzde bunun ağzı açılıyor. Ve ağzı açıldığında artık genişliyor ve şu altındaki delikten geçmiyor, çıkmıyor. Böylece çok sıkı bir şekilde sabitlemiş oluyorsunuz. Ben de onu hemen yapacağım. Çünkü hani örgüm büyüdükten sonra içine elimi sokmam zor olabilir. Hemen bu aşamadayken ben de onları çakacağım. Ve böylelikle daha kullanışlı bir çanta elde edeceğiz ilerisi için. Bakın bu şekilde görüyorsunuz çakma trabzanlarımı yapacağım bir sıra boyunca. Şunu söyleyeyim. Şuraya geldiğinizde şu 4 tane zincirimiz vardı ya çektiğimiz. Bu zincir kısmına geldiğinizde buradaki zincirlere ne yapıyorsunuz? 4 tane çakma trabzan yapıyorsunuz. Ancak bunu yaparken de yine normal bir şekilde böyle boşluktan alarak da yapabilirsiniz. Ya da direkt bu zincirlerin göbeklerine batarak da yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama unutmayın, sayımızın değişmemesi için 4 zincirin olduğu yere 4 tane çakma trabzan yapacağız. Daha sonra sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonunda tekrardan nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi geldik bakın ilk başladığım yere. Artık bundan sonra ilmek kaydırmayı kullanmayacağız. Şu ilk yaptığım zincir, onu geçiyorum. Bakın hemen onun yanındaki çakma trabzanımın tepesine giriyorum. İpimi taktım buraya. Bu ipimi arkaya çekiyorum. Tekrardan bakın görüyorsunuz ipin uzantısından giriyorum. Ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi uzattım ilmeğimi. Artık zincir yapmayacağım. Zincir görüntüsü olsun istemiyorum. Bakın uzattım. Çevirdim. İçinden geçirdim. Ve çektim. Bu benim birinci çakma trabzanım olmuş oluyor. Şimdi bir sıra daha çakma trabzan yapacağız. Bir sıra daha. Sonrasında artık rengimize geçeceğiz. Örnek kurmaya başlayacağız. Bakın bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Her
her trabzanın üzerine yine bir tekli trabzan, çakma trabzan, çakma sık iğne, bir sürü adı var. Bir kere dolayıp üçünü birlikte topluyoruz. Bu şekilde şimdi bu sırayı da dolanıp geliyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik. Bakın sonuncuyu da yaptım. Şimdi şu üçlü aşamasındayken ipi bırakıyorum. Bakın sonuncuyu yaparken ve burada artık yeni ipime geçiyorum. Beyaz iple devam edeceğim. Şimdi ipi yine uzattım. Bakın şu ilk yaptığım değil, yanındaki trabzanın tepesinden geliyorum. İpimi arkaya çektim. Yine aynı şekilde bakın uzantısından girdim. İlmeğimi geçirdim. Şimdi ipimi sıkıştırıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum buradan. Tekrardan burada artık ne yapacağız? Örneğimizi koymaya başlayacağız. İlkini normal çakma trabzan yapacağım. Bakın şöyle yine kıvırdım. Aynı şekilde buraya çakma trabzanımı yapmış oldum bu şekilde. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Önce bakın tepesine giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bir altına giriyorum. Bakın şu ara boşluğa giriyorum. Şuraya ara boşluğa giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar doluyorum. Bu sefer batmış olduğum yerin tam altına iniyorum. Bakın tam aşağısına iniyorum. Bir de buradan ilmek çıkartıyorum. Hepsini yukarıya çektim. Bakın hepsini çıkarttım. Şöyle bir örnek olmuş oldu. Burada görüyorsunuz. Yine ipimi doladım. Hemen yanındakine normal yine çakma trabzanımı yapıyorum. Şimdi geldim tekrardan. Bakın tekrar gösteriyorum. Bir tane tepesine girdim, çektim. İpimi dolamayı unutmuyorum bakın. Bir daha doladım. Bir tane araya girdim. Bir daha doladım. Bir tane de nereye? Altına. Trabzanın alt noktasına. Hepsini bir yukarıya çektim. Geçirdim ilmeği. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. İpimi tekrar doladım. Hemen yanındaki ilmeğe bir çakma trabzanımı yaptım. Bakın örneğimiz bu şekilde görüyorsunuz. Son kez göstereceğim. Ondan sonra bir sıra boyunca örneğimi koyup tekrar geleceğim. Bakın ipimi tekrar doladım. Bir tane tepesine girdim. Uzatıyorum bakın biraz. Bir daha doladım. Bir tane aşağıya indim boşluğa. Bir daha çektim. Bir daha doladım. Bu sefer alta girdim. Trabzanın altına. Şimdi hepsini bir topladım. Tekrardan ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın üzerine normal çakma trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde şimdi gidiyoruz. Sıra sonuna kadar geleceğim. Ondan sonra tekrardan yeni rengimize yani hasır rengimize geçeceğiz. Hasır rengi buradan yukarıya nasıl çıkartacağım onu göstereceğim. Ama beyaz ipi kopartacağız. Beyaz ipi yürütmeyeceğiz içeride. Sadece sürekli hasır ipi yürüteceğiz. Renk değişimlerinde iplerimizi kopartacağız. Hemen yapıp geliyorum. Evet, geldik. Bakın sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada artık yeni ipe geçeceğiz. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz aradakini atlıyorum. Koyduğumuz örneğin tepesine ilmek kaydırıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde bunu çıkarttım. Şimdi alttan ipimi çekip
üstten devam edeceğim. Bakın yine buradan giriyorum. İpimi çıkarttım yukarıya. Uzatıyorum. Döndürüyorum. Boşluktan geçirdim. Ve ilk çakma trabzanımı buraya yapmış oldum. Şu ipi sıkıştıralım şöyle. Yine doladım. Bakın sıradaki ilmeğe çakma trabzan. Doladım. Sıradaki ilmeğe çakma trabzan. Doladım. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yine 2 sıra çakma trabzan yapacağım. Sonra diğer rengime geçeceğim. Şu görmüş olduğunuz pembe rengime geçeceğim. Sonra yine 2 sıra çakma trabzan, yine beyaza geçeceğim. Bu şekilde artık örneğimizi nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Diğerlerini tekrar edecek, yani sürekli tekrar edecek. 2 sıra çakma trabzan, bir sıra örnek. 2 sıra çakma trabzan, bir sıra örnek şeklinde yapıyoruz. İstediğimiz boya gelince ben söyleyeceğim onu. Daha sonra artık tabanı yapmaya başlayacağız ve sonrasında çantamız bitmiş olacak. Dilerseniz dediğim gibi gövdeyi bitireyim, tabanla devam edelim. Evet, çantamızı bakın bitirdik. İstediğim büyüklüğe kadar ördüm. Hemen ne kadar yaptığımı da söyleyeyim size. Şimdi normalde şu burs kısmından söyleyeceğim size santimi. Çünkü illa bu çantayı biliyorsunuz normal bu şekilde deri bursu yapmak zorunda değilsiniz. Normal bir gizli bursa da yapacak olduğunuzda ya da ahşap bursa da yapacak olduğunuzda normalde ne kadar olması gerekiyor santimi onu söyleyeceğim şimdi sizlere. Şöyle bakın bursun bittiği yerden ölçüyorum ve görüyorsunuz. Şöyle toplamda 19 santim diyebiliriz çantamız için. Şimdi gelelim taban kısmına. Bu çantada tabanı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yani buraya kadar gelip buradan sonra tabanı kendi üzerinden örerek devam ettirebilirsiniz normalde. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle nerelerin köşe olması gerektiğini şöyle düzgünce belirliyoruz. Çantamızın, bunu açarsanız daha rahat da yapabilirsiniz. Ya da tam şu orta noktadan hiza alarak yan ortayı belirleyip sonrasında buna uygun köşe noktalarını belirleyip işaretleyici takıp sonrasında normal düz bir şekilde buradan buraya örüp ortasını ve şu kenarlarını ilmek kaydırmayla birleştirebilirsiniz. Bu şekilde bir yapabilirsiniz. Ancak şimdi ben daha önceden bir taban hazırlamıştım. Herhangi bir başka bir burslu çanta için hazırlamıştım bunu. Baktım denk geldi. Sayı olarak, ilmek olarak da denk geldi. Hazır elimde zaten aynı iple yapmış olduğum için bu tabanı kullanmaya karar verdim. Şimdi bunu ilmek kaydırmayla bunu birebir buraya monte edeceğim. Bu şekilde tam gelecek tabanım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi örgümüz biliyorsunuz çakma trabzanlardan oluştuğu için ilmeklerimiz biraz büyük oluyor, geniş oluyor. Tabanımız ise sık iğne ile örülük olduğu için haliyle bunun ilmekleri daha küçük oluyor. Dengelenmesi açısından en son bakın bitirdikten sonra bir sıra sık iğne dolaştım. Şöyle sayarsak eğer bakın ilk örneği koyduktan sonra ben çift renk kullandığım için 3 tane beyaz 3 tane pembe renk kullandım. Yani 6 tane örnek koymuş oldum bu şekilde. Sonrasında bir sıra çakma trabzan, bir sırada normal sık iğne ile çantamızı dolaştım, bitirdim. Şimdi buradan sonra tabanla nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Tabii ki de bunu yapmadan önce biraz önce size dediğim gibi öncelikle tam olarak buruk olmadan çantamızın köşelerini bulmamız gerekiyor. Yani çantamızın tam olarak köşelerini belirleyeceğiz ve ona göre de bu taban köşelerini ona denk getireceğiz ve o şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapacağız. Dilerseniz hemen ben köşeleri bulayım, size de göstereyim hemen. Şöyle ilmek tutturucular takacağım birer tane.
Evet, şimdi yerlerimi belirledim. Öncelikle bunu nasıl yaptım? Şu çantamın şu şekilde yanlarında tam şu bursun çizgisinin hizasını belirledim, orta noktalarımı. Daha sonra buradaki ilmeklerimi saydım. Köşe ilmeklerine ne kadar mesafe var? Ona göre daha sonrasında yerlerini ayarladım. Aynısını diğer taraf için yaptım ve sonrasında şu ara ilmekleri saydım eşit mi diye. Bakın bu çok önemli. Bunları saydım. Bunlar da eşit. Daha sonra bu işaretlediğim dört köşeyi ağız ağıza getirdim. Bakın tam hizalarına getirdim ve şöyle güzelce baktım. Şu yan ortaları gerçekten çantanın ortası mı? Burslu çantaların en büyük problemi kayma yaşandığı zaman buruk olmasıdır. Bunun önüne geçmek için bu şekilde bu yöntemleri mutlaka denemeli ve tam bir hizalı olduğundan emin olmalısınız diyorum. Şimdi gelelim tabanımıza. Önce bir diğer usulü anlatayım dilerseniz. Ondan sonra hazır tabanla nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Şimdi diyelim ki biz bu şekilde bir dikdörtgen taban örmeyeceğiz ve buradan taban örerek devam edeceğiz. Ne yapacağız bu durumda? Şu işaretlediğim noktadan başlayarak sadece arka loblardan, bakın sadece şöyle göstereyim. Şu arka loblardan girerekten, şuralardan girerekten yine aynı şekilde çakma sık iğnemizle şu görmüş olduğunuz yerin şu taban kenarı tam ortasına gelene kadar öreceksiniz. Aynı işlemi döneceksiniz. Buradan yapacaksınız. Git gel git gel örüp yine aynı şekilde bunu da aynı eşit mesafeye getireceksiniz ve sonrasında bu orta noktasını dilerseniz dikerek dilerseniz ilmek kaydırmayla birleştiriyorsunuz ve aynı şekilde şu yan kısımlarını da yan taraflarını da ilmek kaydırmayla birleştirdiğinizde tabanınız bu şekilde tam kalıp hazırlanmış oluyor. Dediğim gibi eğer ki benim gibi bu şekilde bir taban hazırlayacaksanız ben hemen söyleyeyim 20+1 zincirle başladım. Toplamda 3, 6, 9, 11 sıra örmüşüm bu çantada. Hemen kontrol edelim. 3, 6, 9, 11. Evet 11 sıra örmüşüm. Dediğim gibi 20+1 zincirle başlamışım. Ve bu şekilde tam buna uygun bir gördüğünüz gibi bir taban olmuş oldu. Şimdi ben öyle bir ayarladım ki şu işaret taktığım yerler şu köşelerdeki üçlülerin tam göbeği. Bakın tam burası. Şu mesela işaretleyiciyi buradan alıp tam buraya ne yapabilirim? Bu şekilde takabilirim. Ben ipimin olduğu yerden devam edeceğim. Bakın ipim burada kalmıştı. En son buradaki çakma trabzanımızı yapmıştık. Pardon, en son burada sık iğnemizi yapmıştık. Şimdi şuradan itibaren hem birleştireceğim hem ilmek kaydırmayla tabana tutturacağım. Bakın şimdi sayıyorum. Bu bunun karşılığı, bu bunun karşılığı, bu bunun karşılığı, bu bunun karşılığı, bunun karşılığı şurada dördüncü olan. Girdim. Bakın ikisine bir girdim ve ilmek kaydırdım. Bu şekilde tutturmaya başlıyorum çantamı. Hemen yanındaki ilmekten girdim. Bakın yanındaki ilmekten girdim. Birer lobundan alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bir buraya, bir buraya. Karşılıklı birer lobuna girerek ilmek kaydırıyorum. Siz dilerseniz eğer tabanda güçlendirme yapmak isterseniz kanvas, keçe gibi uygulamalar yapabilirsiniz. Eğer yapacaksanız da mutlaka birleştirmeden önce yapın. İşiniz kolay olsun. Sonradan uğraşmamış olursunuz. Bir buradan
Gerçekten dolu dolu böyle tok. Ben burslu çantalarda böyle eğilip büken çantalardan çok böyle daha dolu dolu tok duran çantaları daha çok seviyorum. E, Daha kalıp gibi durmasından hoşlanıyorum. Bu da ipim kalın olduğu için o istediğim şeyi verdi, görüntüyü. Bakın, köşeyi tam işaretlediğim için tam sayıda gelmiş oldum. Bakın tam köşenin ortası. Burada da tam köşenin ortası. Şimdi buradan sonra yine de mutlaka şunu yapın. Yani şimdi bakın mesela burada bu köşeye geçeceğiz şimdi. Eğer ki sayılarınızda eksiklik, fazlalık mesela yaşandı. Bu durumda şu şekilde yerini koyduğunuzda karşısına gelenden aynı yere 2 kere ilmek kaydırma yaparaktan da o eksikliği, fazlalığı dengeleyebilirsiniz. Yani canınızı sıkmayın. Diyelim ki burada 119 ilmeğiniz var ama burada 116 ilmeğiniz var. Mesela öyle 3 tane 4 tane ya da kaç taneyse onu belirleyin. Aralarda onu her yerde eşit denk gelecek şekilde yedirmesini yaparsınız. Hiç sıkıntı olmaz. Hani içiniz bu anlamda rahat olsun. Öyle bunlar çok önemli değil. Böyle abartılı büyük arada farklar olmadıktan sonra kasma da yapmaz. Bakın şöyle koyduğunuzda zaten dikkat edin. Şu şekilde tuttuğunuzda zaten aynı büyüklükte olduğunu görüyorsunuz. O yüzden 1-2 ilmek farkı bir şey değiştirmez. Gerçekten bitince son derece güzel olacak. Sabırsızlanıyorum. Hemen ilmek kaydırmalarını yapayım. Devam edelim. Evet, çantamızı tamamladık. Bakın ilmek kaydırmamız bitti. Şimdi ipimizi nasıl temizleyeceğiz onu göstereceğim. Gerçekten son derece güzel, çok hoş bir boyutta oldu. Dilediğiniz gibi bu çantanıza zincir takabilirsiniz, askı takabilirsiniz. Biliyorsunuz satılan halkalarımız var. O halkaları monte edebilirsiniz. Ya da burada deliklere monte edilen vidalılar var. Onlardan buralara tutturup o şekilde metal aksesuarlarla sap takabilirsiniz. Çok güzel bir boyutta oldu gerçekten çantamız. Tabanımız görüyorsunuz tam tamına istediğimiz gibi oturdu. Bakın çok güzel. Ben özellikle şeyi sevmiyorum. Yani şu tabandan sonra çantanın çok böyle dümdüz çıkmasını sevmiyorum. Şu taban sonrası gövdedeki tombiklik benim her zaman gerçekten hoşuma giden bir tombiklik. Dilerseniz bunu bir bitirelim. Şimdi şurada ipimizi keselim artık. Şöyle. Bu arada ipim bu. Onu da göstereyim. Bu ipi kullandım. 100 gramlık olarak satılıyor. Gerçekten ben böyle tahmin etmemiştim. Bereketi oldukça az. Evet, çakma trabzan her zaman için fazla ip yer. Bu bir kesin. Yani normal trabzana göre ya da sık iğneye göre daha fazla ip yer. Ama o da çok ip yediği için böyle, bir de dediğim gibi ipim kalın olduğu için böyle. Başka ip kullandığınız takdirde sizin için bu kadar fazla ipe ihtiyacınız olmayacak. Evet. İğnemize takacağız şimdi bunu. Şöyle bakın. Hemen bir sonraki ilmek kaydırmadan giriyorum ve bu ipin çıktığı yerden geri gidiyorum. İçinde ipimi yürüterekten gizleyeceğim. Buraya bir tane daha bakın şöyle ilmek kaydırma yapmış olduk. Evet, çantamız bu kadar. Geriye sadece astarlama kısmı kaldı. Astarlamayı yaptıktan sonra çantamızı tamamlamış olacağız. Eğer astar kullanmayacaksanız iplerinizi mutlaka düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde yürüterek yapın. Herhangi bir şekilde ip çıkıntısı olmasın çantanızın içinde. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Son derece
formuyla, duruşuyla bakın kalıp gibi. Hiçbir şekilde ağızda açıklık kalmıyor. Çok güzel kapanıyor. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde tepeden aşağıya ya da böyle deri burslu çantalarda nasıl farklı yöntemlerle ilerleyebileceğimizi de görmüş olduk. Olabildiğince farklı burslarla çalışmaya çalışıyorum ki sizlere de fikir olsun. Yani bu sefer deriyle çalıştım. Bir öncekinde ahşap burs çalışmıştım. Daha öncesinde gizli burs çalışmıştım. Size de böylece fikir olmuş oluyor diye düşünüyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğenilerinizle, yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.